Bir kraliçenin ölümü, bir ülkenin kaderini sessizce değiştirebilir mi? Saray odalarında söylenmeyen bir isim, yıllarca ertelenmiş bir karar ve boş kalan bir taç. Londra'dan İskoçya'ya doğru yola çıkan haberciler sadece bir ölümü değil, yüzyıllık bir dönüşümün başlangıcını taşıyordu. O an İngiltere için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Hazırsanız başlıyoruz. 24 Mart 603'ü tarihinde İngiltere ve İrlanda Kraliçesi. 1. Elizabeth, Londra yakın olan Richmond Sarayı'nda hayatını kaybetti. Kral 8. Henry'nin hayatta kalan son çocuğu olan Elizabeth, 69 yaşındaydı. Hayatı boyunca hiç evlenmemiş, kendisini bakire kraliçe olarak tanıtmış ve arkasında kimseyi bırakmamıştı. Ölümüyle birlikte uzun süredir ertelenen bir soru artık merak haline gelmişti. İngiltere tahtı kime geçecekti? Elizabeth'in ölüm haberi hemen İskoçya'ya ulaştı. Haberciler, İskoçya Kralı 5. James'e kuzeninin öldüğünü ve İngiliz tahtının boş kaldığını bildirdi. Ama bu, tahtın otomatikman ona geçeceği anlamına gelmiyordu. Elizabeth, hayatı boyunca James'in kendisinden sonra tahta geçeceğini hiç açıkça kabul etmemişti. Varis meselesini yıllarca bilerek belirsiz bırakmıştı. Bu yüzden İskoç kralının İngiltere tahtına rakipsiz geçmesi başta pek olası görünmüyordu. Yine de James saray mensupları ve destekçileriyle birlikte 1603'ün geç ilkbaharı ve erken yazında güneye, Londra'ya doğru ilerlerken durum netleşmeye başladı. Bu yolculuk tamamlandığında İskoçya Kralı James artık İngiltere Kralı 1. James olarak tahta çıkmış olacaktı. Onunla birlikte Stuart hanedanı da İngiltere'de iktidara geldi ve bu hanedan 1714 yılına kadar, yani bir asırdan uzun süre boyunca hüküm sürdü. İlk bakışta İngiltere tahtının bir İskoç hanedanına geçmesi sıra dışı görünebilir. Ancak gerçekte İngiltere tarihinde yabancı kökenli hanedanlar bir istisna değil, neredeyse bir kuraldı. 10. yüzyılda Wessex hanedanı altında bir krallık olarak birleşmesinden bu yana İngiltere tahtı birçok farklı soydan geldi. Bu hanedanların önemli bir kısmı Fransa kökenliydi ve zamanla İngiliz kimliği kazandılar. Elizabeth'in mensubu olduğu Tudor hanedanı ise İngiliz olduğu kadar Galli köklere de sahipti. 603'ün yılında 1. James'le başlayan Stuart dönemi sona erdiğinde sahneye bu kez Alman kökenli Hanover hanedanı çıktı. Böylece Wessex hanedanı altında başlayan krallık süreci, Stuart'ların yerini Hanover'lere bırakmasıyla Britanya Devleti'nin oluşumuna doğru evrildi. Bu, İngiltere'nin yalnızca yöneticilerinin değil, kimliğinin de yavaş yavaş şekillendiği uzun bir tarihsel yolculuktu. İngiltere önce bir fikir olarak, ardından birleşik bir krallık olarak ortaya çıktı. Ülkenin adı bile bu sürecin izlerini taşır. İngiltere kelimesi Anglo-Saksonların ülkesi anlamına gelir. Anglallar, Roma İmparatorluğu'nun Britanya'dan çekilmesinden sonra 5. yüzyılda adaya gelen başlıca Cermen topluluklarından biriydi. Roma kuvvetleri 410 yılında adadan ayrıldığında geride büyük bir güç boşluğu bırakmıştı. Anglarla birlikte Saksonlar da Britanya'ya yerleşti. Bu topluluklar büyük ölçüde günümüz Danimarkası ve çevresindeki Kuzey Deniz kıyılarından geliyordu. İzleyen yüzyıllar boyunca eski Roma Britanyası topraklarında çok sayıda Anglo-Sakson krallığı ortaya çıktı. Roma yönetimi İngiltere ve Galler'i kapsıyordu. Ancak İskoçya, Romalıların Kaledonya adını verdiği bölge hiçbir zaman tam anlamıyla Roma egemenliği altına girmemişti. Bu nedenle İngiltere kavramı esasen Roma tarafından yönetilmiş toprakları ifade ediyordu. Galler ise farklı bir yol izledi. Angallar ve Saksonlar adaya yerleşmiş olsa da Roma öncesi Kelt-Britanya unsuru burada güçlü biçimde varlığını sürdürdü. Bu durum Galler'in zamanla ayrı bir bölge olarak algılanmasına yol açtı. 8. yüzyılda Anglo-Sakson dünyasının en güçlü krallıklarından biri olan Mercia'nın hükümdarı Kral Offa, İngiltere ile Galler arasındaki sınır boyunca büyük bir savunma hattı inşa ettirdi. Bu toprak işleri iki dünya arasındaki çizgiyi somutlaştırıyordu. Offa zamanında Mercia Krallığı, İngiltere'nin neredeyse tamamını ele geçirmeyi başarmış.
Ama güneydeki Wessex Krallığı gibi bazıları Mercia'nın üstünlüğünü kabul etmemiş. Bu yüzden İngiltere'nin tek bir krallık altında birleşmesi daha sonraya kalmış. 9. yüzyıla gelindiğinde ülke hala dağınıktı. Ama bu bölünmüşlük ilerideki birleşmenin de temelini atmış. Tam bu dönemde kuzeyden yeni bir tehdit ortaya çıktı. 790'lı yıllardan itibaren Vikingler olarak bilinen Norveçli savaşçılar Britanya kıyılarına baskınlar düzenlemeye başladı. Manastırlar, zenginlikler ve köleler bu saldırıların başlıca hedefleriydi. Bu vur-kaç baskınları yarım yüzyıldan fazla sürdü ve Batı Avrupa'nın diğer bölgelerinde görülen İskandinav akınlarıyla benzerlik taşıyordu. Zamanla bu saldırılar değişti. Aynı savaş grupları geçici yağmalamalar yerine kalıcı topraklar ele geçirmeye başladı. İngiltere'de Hristiyan kroniklerinde büyük putperest ordu olarak anılan kuvvetler 865 yılında adaya ulaştı. Kuzey Umbria ve Doğu Anglia çevresinden başlayarak ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinin büyük bir bölümünü fethetmeye giriştiler. Bu gelişme İngiltere'nin kaderini bir kez daha geri dönülmez biçimde etkileyecekti. Mercia, Kuzeybatı İngiltere ve Midlands merkezli gücünü yitirdikçe bir süre Danimarkalıların denetimi altına girdi. Ancak Danimarkalı ordular 870'li yıllarda güneye, Wessex topraklarına yöneldiklerinde artık eski güçlerinden uzaktı. 878 yılında Wessex'in genç kralı Alfred, Edington'da yapılan savaşta Danimarkalıları durdurmayı başardı. Bu çatışma yalnızca bir askeri zafer değil, İngiltere'nin geleceğini şekillendirecek bir kırılma noktasıydı. Alfred izleyen 20 yıl boyunca 899 yılındaki ölümüne kadar ülkenin büyük bölümünü adım adım kendi denetimi altına almaya başladı. Doğu Anglia ve Mercia'nın önemli kısımları Wessex'in kontrolüne girdi. Bu süreç İngiltere Krallığı'nın oluşumunun başlangıcı olarak kabul edilir. Alfred çoğu zaman İngiltere'nin ilk kralı olarak anılır. Ancak bu tanım tam anlamıyla doğru değildir. Kuzey Umbria uzun yıllar boyunca Danimarka egemenliğinde kaldı ve Mercia da bu dönemde Wessex tarafından yalnızca gevşek biçimde yönetiliyordu. Alfred'in önemi İngiltere'yi tek başına birleştirmesinden ziyade Danimarka ilerleyişini durdurmasından kaynaklanmaktadır. Doğu Anglia ve diğer bölgelerdeki Danimarkalıları Hristiyanlığa geçmeye teşvik ederek oğlu ve torununun krallığı tam anlamıyla birleştirebileceği bir zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda tarihte Büyük Alfred olarak anılmıştır. 10. yüzyılda tahta geçen oğlu Edward, sonraki tarihçiler tarafından Yaşlı Edward olarak adlandırıldı. Ortaçağ İngiltere'sine daha sonra bakan tarihçiler, aynı isimleri taşıyan hükümdarları ayırt edebilmek için bu tür sıfatlar kullanmayı tercih etmişti. Aslında kraliyet numaralandırmalarıyla bakıldığında, Edward Yaşlı'nın İngiltere'nin ilk gerçek kralı olduğu da söylenebilir. Babası Alfred kendisini Anglo-Saksonların kralı olarak tanımlamıştı. Yani tüm İngiltere'yi değil, Anglo-Sakson halklarını yönettiğini düşünüyordu. Edward Yaşlı bu ünvanı sürdürdü. Ancak bir dönem Mercia ve Kuzey Umbria'yı fiilen kendi yönetimi altına almayı başardı. Bu kısa bir süre için günümüz İngiltere'sine yakın bir coğrafyanın tek bir hükümdar tarafından yönetilmesi anlamına geliyordu. Yine de tartışmasız bir birlik Edward'dan sonra oğlu Athelstan döneminde sağlandı. Athelstan, Mercia ve Kuzey Umbria'yı tamamen denetimi altına aldı ve krallığı fiilen birleştirdi. 927 yılında İngilizlerin kralı ünvanını kullanmaya başladı. Daha sonra kraliyet fermanlarında ve bastırdığı sikkelerde kendisini tüm Britanya'nın kralı olarak tanımladı. Bu iddia, Galler ve İskoçya üzerinde sınırlı bir hakimiyeti olan bir hükümdar için iddialıydı. Ancak Athelstan, İngiltere'nin ilk tartışmasız kralı olarak kabul edilir. Athelstan'ın mensubu olduğu hanedan modern anlamda bir soyadı taşımıyordu. Erken Ortaçağ Avrupa'sında kraliyet aileleri genellikle yönettikleri bölgenin adıyla anılırdı. Bu nedenle Alfred, Edward ve Athelstan'ın soyu Wessex hanedanı olarak bilinir. Athelstan'ın İngilizlerin kralı ünvanını kullanmasından sonra bu hanedan teorik olarak yaklaşık 1,5 yüzyıl boyunca İngiltere'yi yönetti.
Ama bu dönem bayağı karışıktı. Ülke 10. yüzyılın geri kalanında ve 11. yüzyılın başlarına kadar birleşik kalsa da Danimarka tehdidi hiç tam olarak bitmedi. Danimarka ve Norveç'ten yeni ordular zaman zaman İngiltere'ye geliyordu. Ama aynı zamanda bu ülkelerin kraliyet aileleri Wessex hanedanıyla evlilikler yapıyordu. Wessex soyu 1013 yılına kadar neredeyse hiç kesilmeden iktidarda kaldı. Bu denge, Danimarkalı savaş ağası Sweyn Forkbeard'ın İngiltere'yi işgal etmesiyle bozuldu. Sweyn Ethelred'i tahttan indirdi. Ardından gelen yıllar, her iki tarafında liderlerini kaybettiği karmaşık savaşlara sahne oldu. Sonunda Sweyn'in oğlu Knut, 1016 yılında İngiltere kralı oldu. Meşruiyetini güçlendirmek için devirdiği kralın dul eşi Normandiyalı Emma ile evlendi. Bu dönem aslında Wessex'ten ayrı, kısa ömürlü bir Danimarka hanedanının hüküm sürdüğü yıllardı. Knut'un yönetiminde İngiltere bir imparatorluk gücü görünümü kazandı. Knut 1018 yılında Danimarka kralı, 1028 yılında ise Norveç kralı oldu. Böylece Kuzey Denizi çevresinde geniş bir coğrafyayı kapsayan bir hakimiyet kurdu. Büyük Knut olarak anılan bu hükümdar 1035 yılına kadar hüküm sürdü. Knut'un ölümünden sonra oğulları Harald Harefoot ve Harthacnut, Danimarka hanedanını 1042 yılına kadar sürdürdü. Ancak Harthacnut'un ani ölümü ve varis bırakmaması dengeleri yeniden değiştirdi. Yaklaşık 30 yıl önce tahttan indirilen Ethelred'in oğlu Edward, İngiltere kralı olarak geri döndü ve Wessex hanedanını yeniden iktidara taşıdı. Edward, çok dindar olduğu için tarih boyunca itirafçı Edward diye anıldı. 11. yüzyıl, Hristiyanlığın Batı Avrupa'da yeniden güçlendiği bir dönemdi ve bu süreç yüzyılın sonunda Haçlı seferleriyle zirveye ulaşacaktı. Edward'ın dindarlığı, evli olmasına rağmen bekarlık yemini etmiş olabileceği şeklinde yorumlandı. Karısı Edith, Wessexliydi ve krallığın en güçlü soylularından birinin kızıydı. Orta Çağ'da bir hükümdarın en temel görevi, hanedanın devamını sağlayacak çocuklara sahip olmaktı. Edward'ın evliliğini bilinçli biçimde tamamlamayı reddetmediği kesin olarak bilinmez, ancak bilinen bir gerçek vardı. Edward ve Edith'in hiç çocuğu olmadı. 5 Ocak 1066 tarihinde Edward öldüğünde, Wessex hanedanının doğrudan soyu onunla birlikte sona erdi. Bu boşlukta Edward'ın kayınbiraderi Harold tahta hak iddia etti. Böylece Godwin hanedanı olarak bilinen yeni bir kraliyet soyunun başladığı düşünüldü. Ancak bu hanedan İngiliz tarihinin en kısa ömürlü yönetimi olacaktı. Çünkü Manş Denizi'nin karşı kıyısından çok daha güçlü bir iddia yükselmişti. Normandiya Dükü William, Edward'ın annesi Emma aracılığıyla onun akrabasıydı. Bu bağa dayanarak İngiltere tahtında hak iddia etti. Kısa süre sonra Norman şövalyelerinden oluşan ordusuyla Manş Denizi'ni geçti. 14 Ekim 1066 tarihinde Hastings'te yapılan savaşta Harold'u mağlup etti. Harold'un ve Anglo-Sakson yönetici elitinin büyük bölümünün ölümüyle sonuçlanan bu çatışma, Godwin hanedanını henüz bir yıl dolmadan tarihe gömdü ve Normandiya hanedanını İngiltere'nin başına getirdi. Norman fethi bir anda tamamlanmadı. Yıllar süren sert ve yıkıcı bir süreçti. Yakıp yıkma, geniş topraklara el koyma ve acımasız bastırma yöntemleriyle Anglo-Saksonlar ve Danimarkalılar boyun eğdirildi. Bu yöntemler sertti. Ancak Norman yönetimini kalıcı hale getirdi. Bu fetih yalnızca yeni bir hanedan değişimi değildi. İngiltere'nin toplumunu, kültürünü ve dilini kökten dönüştürdü. Anglo-Saksonların konuştuğu, büyük ölçüde Cermen kökenli eski İngilizce, Normanların kullandığı eski Norman Fransızcasıyla iç içe geçti. Roman kökenli bu dil zamanla Anglo-Sakson unsurlarla birleşerek modern İngilizceyi oluşturdu. Hukuk sistemi de değişti. Yerel Cermen ortak hukuku, Normanların Roma hukukundan türeyen medeni hukuk anlayışıyla birleşti. Fransızca bu etkinin bir göstergesi olarak 18. yüzyılın başlarına kadar İngiltere mahkemelerinde resmi dil olarak kaldı. William en yakın destekçilerini ülkenin dört bir yanında toprak sahibi baronlar olarak görevlendirdi ve yeni bir Norman aristokrasisi oluşturdu.
1087 yılına kadar hüküm sürdü. Ancak zamanının büyük kısmını Kuzey Fransa'da geçirdi ve kendisini her şeyden önce Normandiya'nın yöneticisi olarak görmeyi sürdürdü. William'dan sonra sırayla oğulları tahta çıktı. Önce Rufus lakaplı 2. William, ardından 1. Henry hüküm sürdü. Henry'nin iktidarı 1135 yılına kadar devam etti. Ancak yönetimi Kasım 1120 yılında yaşanan Beyaz Gemi faciasıyla gölgelendi. Bir tahtın varisi bazen bir çocuk olur, bazen bir isim, bazen de bir anlaşmazlık. Bir kralın ölümü, bir ülkeyi tek bir çizgide ilerletmek yerine ikiye bölebilir. Ve o bölünme yalnızca sarayın koridorlarında değil, kasabalarda, tarlalarda, kiliselerde ve yollarda hissedilir. Bir sonraki hükümdar daha doğmadan ülke çoktan bir savaşın içine düşebilir. 1. Henry, kalan ömrünün çoğunu tek meşru çocuğu Matilda'nın tahta geçmesi gerektiğini soylulara kabul ettirmeye çalışarak geçirdi. Ama o zamanlar krallık demek erkeklerin orduları savaşa götürmesi demekti. Bu yüzden bir kadının ülkenin başına geçmesi fikrini kabul ettirmek neredeyse imkansızdı. Henry 1135'te ölünce de beklenen oldu. İngiltere iç savaşa sürüklendi. Bu dönem anarşi adıyla anıldı. 1135'ten 1154'e kadar süren yoğun ve yıkıcı bir iç savaş yıllarıydı. Matilda hakkını savunmaya çalıştı ve arkasında önemli bir destek vardı. Ancak başka bir grup annesi aracılığıyla Fatih William'ın torunu sayılan Blois'lı Stephen'ı destekledi. Stephen, bu karışıklığın büyük bölümünde fiilen kral konumundaydı. Buna rağmen savaş boyunca taraflar birbirlerinin önderlerini yakalamayı başardı. Fakat bu esirler ya kaçtı ya da yeniden kurtarıldı. Her iki taraf da meşruiyet iddiasını vurguluyor. Ancak ülke her geçen yıl daha fazla parçalanıyordu. 12. yüzyıl kronikleri, bu iç savaşın İngiltere için özellikle yıkıcı olduğunu açık biçimde gösterir. Çatışma sırasında ülkenin geniş kesimleri yoksulluğa sürüklendi. Stephen'le Matilda arasındaki mücadele ancak 1154 yılında somut bir sona ulaştı. Bunun nedeni, Stephen'ın seçilmiş varisi Eustace'ın 1153 yılında ölmesiydi. Stephen ertesi yıl öldüğünde ise tahta Matilda'nın oğlu geçti ve 2. Henry olarak kral oldu. Taht, kadın soyundan devredildiğinde hanedan adları değişir. 2. Henry, annesi aracılığıyla Fatih William'ın soyundan geldiği halde Plantagenet hanedanının ilk hükümdarı sayıldı. Çünkü babası Geoffrey Plantagenet idi. Geoffrey, Fransa'nın kuzeybatısındaki Anjou kontluğunun yöneticisiydi. Bu durum, Plantagenetlerin teorik olarak Fransız kökenli bir hanedan olduğu anlamına geliyordu. 2. Henry, İngiltere'yi 35 yıl boyunca yönetti. Saltanatı özellikle İngiliz kilisesi üzerindeki kraliyet denetimini arttırma çabaları nedeniyle sık sık tartışmalarla geçti. Bu gerilim Canterbury Başpiskoposu Thomas Becket'le açık bir çatışmaya dönüştü. Becket, 1170 yılında bu anlaşmazlıkla bağlantılı olarak Henry'nin destekçileri tarafından öldürüldü. Cinayetin Canterbury Katedrali'nin kutsal alanında gerçekleşmiş olması olayın yankısını daha da büyüttü. Bunun ötesinde Henry, İngiliz tacını eşi benzeri görülmemiş bir güç düzeyine taşıdı. Belki de Büyük Knut'un 1,5 yüzyıl önce kurduğu Kuzey Denizi hakimiyeti dışında benzeri az görülmüştü. Henry yalnızca İngiltere'yi yönetmiyordu. Norman hanedanının üzerinden miras aldığı Normandiya'yı ve başka Fransız topraklarını da elinde tutuyordu. Babasından Anjou kontluğunun kontrolünü almıştı. Aquitaine'li Eleanor ile yaptığı evlilik ise onu Batı Fransa'nın geniş bir bölümünün hakimi haline getirdi. Aquitaine ve Gaskonya ile birlikte önemli liman kenti Bordeaux bu alanın merkezindeydi. İngiliz tacı Galler üzerinde zaten bayağı bir etkiliydi ama tam olarak kontrolü ele geçirmemişti. Henry gücünü daha da arttırıp hem İskoç kralını hem de Fransa'nın kuzeybatısındaki Britanya düklerini kendi vasalı yapmaya çalıştı. Sonra 1169'da bazı önemli soylularına İrlanda'yı işgal etme izni verdi. Böylece İngiltere'nin İrlanda'ya karışması günümüze kadar gelen bir süreç olarak başlamış oldu.
Henry'nin son yıllarında İngiliz tacının etkisi öylesine genişlemişti ki, tarihçiler bugün bu dönemi çoğu zaman bir imparatorluk olarak tanımlar. Bu yapı, adını Anjou'dan alır ve İngiltere ile Galler'i, İrlanda'nın bazı bölümlerini ve özellikle kuzey ile batıda olmak üzere günümüz Fransa'sının neredeyse yarısını kapsayacak kadar büyümüştü. Ancak bu Anjou İmparatorluğu, Büyük Knut'un Kuzey Denizi hakimiyeti kadar kısa ömürlü olacaktı. Henry 1189 yılında öldüğünde tahta oğlu Richard geçti. Aslan yürekli Richard olarak bilinen 1. Richard, henüz taç giymişken kutsal topraklara 3. Haçlı seferini yönetmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyordu. Bu sefer Richard'la Müslüman komutan Selahaddin'in Kudüs'ün kontrolü için karşı karşıya geldiği için Haçlı Savaşları'nın en ünlülerinden biri olarak anıldı. Ancak Richard'ın Kudüs'e odaklanması, saltanatının ilk yarısını ülkesinden uzakta geçirmesi anlamına geldi. Richard'ın yokluğunda kardeşi John daha öne çıktı. Richard'ın ülkeyi yönetmek üzere bıraktığı soylulara karşı isyan etmeye çalıştı. Bu sırada taç zayıflıyordu. Bunun başlıca nedeni Richard'ın kaynakların büyük bölümünü Haçlı Seferi'ne yönlendirmiş olmasıydı. İkinci Henry döneminde Fransa, İskoçya ve Galler'de İngiliz tacının baskısı altına giren pek çok güç yeniden bağımsızlığını ilan etmeye başlamıştı. Richard, Haçlı davasını kutsal topraklarda belirli ölçüde güçlendirdikten ancak Kudüs'ü geri alamadıktan sonra 1194 yılında Batı Avrupa'daki topraklarına döndü. Sonraki 5 yılını Anjou hakimiyeti üzerinde yeniden tam kontrol kurmaya çalışarak geçirdi. Fakat 1199 yılında savaşta aldığı bir yara kangrene dönüştü ve Richard yalnızca 41 yaşındayken hayatını kaybetti. Navarra bölgesinin prensesi Berengaria ile evliydi. Ancak bu evlilikten çocukları olmamıştı. Çünkü evlendikten sonra birlikte çok az zaman geçirmişlerdi. Bu yüzden tahta John geçti ve 1. John olarak kral oldu. Belki de tarihin ikinci bir John'u hiç görmemesinin bir nedeni vardı. John'un hükümdarlığı tam bir felaket olarak anıldı. Kiliseyle çatışmaya girdi ve Papa tarafından aforoz edildi. En yıkıcı sonuç ise Fransa tacıyla savaşa girerek ailesinin kıtadaki geniş topraklarının büyük bölümünü kaybetmesiydi. Bu kayıplar arasında Fatih William'ın İngiltere'yi fethettiği yıllarda sahip olduğu Normandiya Dükalığı da vardı. John'un 1202'den itibaren sürdürdüğü savaş, Plantagenetlerin Fransa'daki topraklarının çoğunu kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu yalnızca dışarıdaki bir çöküş değildi. John aynı zamanda kendi soylularıyla da sert bir çatışma içine girdi. Baronlar Fransa'daki kayıpların boyutu nedeniyle öfkeliydi. John ise kayıpları durdurabilmek için yeni ordular kurmak amacıyla vergileri artırdı. Bunun yanında kilisenin elindeki toprakların kutsal ayrıcalıklarına müdahale etmesi de gerilimi yükselten unsurlardan biri oldu. Bu birikim 1210'lu yıllarda açık bir krize dönüştü. 1212 yılında bazı baronlar John'u öldürmek için başarısız bir komplo kurdu. 1214 yılında durum daha da kötüleşti. John Fransa'ya karşı savaşı fiilen kaybetti ve kıtadaki kayıplar kesinlik kazandı. Baskı büyüdükçe John 1215 yılında Magna Carta olarak bilinen kraliyet fermanını kabul etmeye razı oldu. Latince'de büyük tüzük anlamına gelen bu metin, kralın tanıması ve saygı duyması gereken belirli soylu haklarının varlığını ilan ediyordu. Aynı zamanda tacın gücünü sınırlıyordu ve pek çok kişi tarafından İngiltere'de anayasal monarşiye giden uzun sürecin ilk adımı olarak görülür. Etkisi daha sonraki yüzyıllarda Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'ndan Fransız devrimine kadar uzanan geniş bir alanda hissedilecekti. Ama Magna Carta çatışmayı hemen durduramadı. John tüzüğü neredeyse anında çiğnedi ve bu da daha büyük bir savaşa yol açtı. İlk Baronlar Savaşı 1215'ten 1217'ye kadar sürdü. John 1216'da muhalefetin gölgesinde 49 yaşında öldü. John'un zamansız ölümü henüz 9 yaşındaki oğlunun tahta geçmesi anlamına geliyordu.
Böylece 3. Henry kral oldu. Bu, krizdeki bir krallık için ideal bir başlangıç değildi. Yine de Henry'nin saltanatı görece daha istikrarlı geçti. Tahta çıktığı günden 56 yıl sonra 1272 yılına kadar hüküm sürerek o zamana dek İngiliz siyasi tarihinin en uzun saltanatını gerçekleştirdi. Henry 1220'li yıllarda tek başına yönetmeye başladığında ülkeyi istikrara kavuşturmayı başardı. Babasının kaybettiği bazı toprakları geri almak için Fransa'daki savaş çabalarını yeniden canlandırmaya çalıştı. Ancak sonunda bunda başarılı olamadı. Bunun yerine Fransızlarla anlaşmaya yöneldi ve zamanla mevcut gerçekliği kabullenmeye başladı. Fakat Plantagenetler için tanıdık bir döngü yeniden belirdi. Güçlü kralların ardından zayıf kralların gelmesi, İngiliz tarihinde sık görülen bir kalıp haline gelmişti. 1. Edward 1307 yılında öldüğünde tahta oğlu geçti. 2. Edward. Yeni kral Piers Gaveston ve Hugh Despenser gibi gözdelere verdiği destekle kötü bir şöhret kazandı. Bu kişilerin bazılarının kralın erkek sevgilileri olabileceği düşünülüyordu. Onlar ve aileleri kral üzerindeki etkilerini kullanarak geniş hizip ağları kurdu. Büyük güç ve servet biriktirerek toplumsal dengeyi sarstı. Aynı dönemde İskoçya'nın fethi de büyük ölçüde geri çevriliyordu. Robert the Bruce gibi isimlerin İngiliz yönetimine karşı isyanı büyütmesiyle İskoçya bağımsızlığını yeniden kazanmak için harekete geçti. Bu muhalefet 1. Edward döneminde zaten filizlenmişti. Fakat şimdi daha açık ve güçlü bir biçimde ilerliyordu. Üstelik 1310'lu yılların ortasında Avrupa'yı saran büyük bir kıtlık krallığı daha da zayıflattı. Bu felaketin ağırlığı 30 yıl sonra gelecek daha ölümcül veba salgını yüzünden çoğu zaman geri planda kalacaktı. Tüm bu baskılar içinde 2. Edward'ın adam kayırması soyluların büyük bir kısmını ondan uzaklaştırdı. Bunlar arasında güçlü Roger Mortimer de vardı. Mortimer daha sonra kralın karısı Fransalı Isabella ile ilişkiye girdi. İkisi birlikte 2. Edward'ı tahttan indirerek genç oğlu 3. Edward'ı başa geçirdi. 3. Edward 1327 yılında kral oldu. Ocak 1327'de henüz 14 yaşındaki Edward resmen tahta çıkmıştı. Ancak ülkeyi fiilen yönetenler Mortimer ve Isabella'ydı. Bu durum 1330 yılına kadar sürdü. Edward, genç yaşta kararlılığını göstererek Mortimer'a karşı harekete geçti ve onu öldürttü. Ardından iktidarı kendi eline aldı. 3. Edward'ın saltanatı 1377 yılına kadar sürecek ve büyük sonuçlar doğuracaktı. 1337 yılında Fransa ile savaşa girdi. Başlangıçta hedefi büyük dedesi John döneminde kaybedilen bazı toprakları geri almaktı. Fakat kısa süre içinde daha büyük bir hırs ortaya çıktı. Fransız tahtı. Uzun süredir hüküm süren Capet hanedanının kıdemli erkek kolu 1328 yılında 4. Charles'ın ölümüyle sona ermişti. Taht, yeni Valois hanedanının ilk hükümdarı olan 6. Philip'e geçmişti. Oysa 3. Edward'ın Fransız tahtına ilişkin iddiası daha güçlü görünüyordu. Çünkü 4. Charles, annesi Isabella'nın kardeşiydi ve Edward onun yeğeniydi. Bu nedenle Edward 1340 yılında Fransız tahtı üzerindeki hakkını ileri sürmeye başladı. Böylece İngiltere hükümdarlarının Fransa'daki kıtasal hakimiyetlerini yeniden kurmayı, hatta mümkünse İngiltere ve Fransa taçlarını tek bir hükümdar altında birleştirmeyi amaçladığı 100 yıl savaşları başladı. Edward, 1340'larda önemli başarılar elde etti. 1350'lerde de kazançlar sağlandı. Ancak zaman içinde ilerleyiş durakladı. 1360'lar ve 1370'lerde savaş bir çıkmaza dönüştü. Yine de İngilizler, Normandiya çevresindeki Kuzey Fransa'nın bazı kısımlarını geri almış ve batıda Bordeaux merkezli, Aquitaine ve Gaskonya'yı kapsayan sağlam bir güç tabanı kurmuştu. Tüm bu gelişmelerin sonunda 3. Edward tartışmasız İngiltere'nin en büyük ortaçağ hükümdarı olarak anılacaktı. 3. Edward'dan sonraki yüzyıl sadece savaşların ve taht kavgalarının değil, aynı zamanda devletin nasıl ayakta kaldığının hikayesiydi.
Aynı hanedan içinde bile bir dönemin başarıları başka bir dönemin kırılganlığına dönüşebiliyordu. Ve bazen bir krallığın kaderi ordulardan önce vergi defterlerinde, mahkeme kayıtlarında ve sarayın sessiz tercihlerinde yazılıyordu. 3. Edward yalnızca Fransa'daki tacın itibarını yeniden canlandırmakla kalmadı. Aynı zamanda geç Orta Çağ Avrupa'sının en merkezi krallıklarından birinin oluşmasına da öncülük etti. Etkili bir yönetim, işleyen bir vergi düzeni ve güçlü bir yargı mekanizması sayesinde sorunlara daha hızlı yanıt verebilen bir devlet yapısı ortaya çıktı. Üstelik Edward, ülkesini kara vebanın ilk ve en yıkıcı dalgası gibi sarsıcı bir felaketin içinden geçirmek zorunda kaldı. Veba 1346'dan itibaren Avrupa'yı kasıp kavurdu ve sonraki 10 yıl içinde kıta nüfusunun yaklaşık 1/3'ünü yok ettiği tahmin edildi. Edward'ın kalıcı etkilerinden biri de Windsor Kalesi'ni Londra'nın batısında kraliyet gücünün en önemli merkezlerinden biri haline getirmesiydi. Güçlü bir aileden gelen soylu bir kadın olan Hainautlu Philippa ile evliliği de bu dönemin hanedan siyasetinde belirleyici sonuçlar yarattı. Philippa Hollanda'daki aristokrat bir aileden geliyordu ve bu evlilik İngiltere'nin hanedan dengeleri üzerinde uzun süre etkili olacaktı. Edward ile Philippa'nın toplam 13 çocuğu oldu. Bazıları bebeklikte ya da kara veba yıllarında hayatını kaybetti. Fakat 5 erkek çocuk yetişkinliğe ulaştı. En büyükleri olan Kara Prens Edward, 1360'lı yıllarda İngiltere'nin Fransa'daki savaş çabalarının başında yer alan güçlü bir figürdü. Ancak babasından 1 yıl önce öldü ve hiçbir zaman kral olamadı. Diğer oğulları içinde Lancaster Dükü John of Gaunt özellikle belirleyici bir konuma yükseldi. İngiltere'nin pek çok yerinde geniş mülkler miras aldı ve kraliyet ailesinin bu kolu olağanüstü etkili hale geldi. Bunun yanında Clarence Dükü Lionel'in ve York Dükü Edmund'un soyundan gelenler de 14. yüzyılın sonlarından itibaren ülkeyi yeni bir huzursuzluk ve iç savaş dalgasına sürükleyecek gelişmelerde rol oynayacaktı. 3. Edward 1377 yılında öldüğünde, güçlü bir hükümdarın ardından zayıf ve pervasız bir yönetimin gelmesiyle tanıdık bir döngü yeniden başladı. Tahta, Kara Prens'in oğlu olan 10 yaşındaki 2. Richard geçti. Richard, 1380'li yıllarda büyüdükçe kendi adına hükmetmeye başladı ve kısa sürede geçmişte 2. Edward dönemini anımsatan türden sorunlar belirginleşti. Richard, soylular arasında yükselmek isteyen kişileri kayırmaya yatkındı. Bu tercih, köklü ailelerin geleneksel ağırlığını gözetmekten çok kişisel yakınlıklara dayanıyordu. 1380'li yılların sonlarına gelindiğinde, krallığın kıdemli soyluları onu kendi çizgilerine çekmeye yönelik hamlelere başlamıştı. Bu muhalif ittifakın içinde John of Gaunt'un genç oğlu ve varisi Henry Bolingbroke da vardı. Bu baskılar Richard'ın bir süre için daha temkinli davranmasına yol açtı. Fakat 1390'lı yıllarda kral yeniden daha iddialı bir çizgiye döndü ve kendisine daha önce direnenleri geri adım attırmaya yanaşmadı. 1. dereceden kuzeni Henry Bolingbroke ile ilişkisi giderek sertleşti ve sonunda Henry'nin Fransa'ya sürgüne gönderilmesiyle sonuçlandı. Richard bununla da yetinmedi. Bolingbroke'u halef olarak tanımayı reddetti. 1399 yılının başında John of Gaunt öldüğünde geniş ünvanları ve toprakları Henry'e geçti. Henry hızla harekete geçti. Aynı yaz Richard İrlanda'da kraliyet otoritesini yeniden kurmak için seferdeyken Henry İngiltere'ye geçti ve neredeyse kan dökülmeden ülkenin kontrolünü ele aldı. Richard geri döndüğünde yakalandı. Tahttan indirildi ve Henry İngiltere Kralı 4. Henry olarak taç giydi. Bu gelişme bazı yönlerden Plantagenet çizgisinin devamıydı. Ancak Henry genellikle Lancaster hanedanının ilk hükümdarı kabul edilir. 4. Henry'nin saltanatının en çarpıcı yanı iktidarı ele geçirerek yeni bir hanedan kurmuş olmasıydı. Ne var ki kısa sürede muhalefette olmanın yönetmekten daha kolay olduğunu öğrendi ve hemen ciddi sorunlarla yüzleşti. Öncelikle Owain Glyndwr liderliğinde geç Orta Çağ'ın Galler'deki en büyük isyanıyla karşı karşıya kaldı.
Bunun yanında erken dönemde başlayan sağlık sorunları da yönetimini zorlaştırdı. Sarayda oğlu ve varisi Monmouth'lu Henry etrafında şekillenen yeni bir hizbin baskısı da giderek arttı. 4. Henry'nin sağlık problemi muhtemelen cüzzam olarak görülen ve kesin biçimde ağır bir cilt rahatsızlığını da içeren bir tabloyla ilerledi. 1413 yılında 46. doğum gününe az kala hayatını kaybetti. Tahta bu kez oğlu geçti. Henüz 26 yaşındaki 5. Henry o zamana dek zaten deneyimli bir siyasi figür ve askeri komutan haline gelmişti. Saltanatı kısa sürdü ancak hem çağdaşları hem de sonraki kuşak tarihçiler tarafından övgüyle anıldı. Galler'deki isyanı bastırdı ve ardından uzun süredir ertelenen bir tercihle Fransızlara karşı 100 yıl savaşlarını yeniden alevlendirdi. 25 Ekim 1415 tarihinde Aziz Crispin gününde İngiliz okçularının da belirleyici olduğu Azincourt Muharebesi'nde Fransız ağır süvarileri ezici bir yenilgiye uğratıldı. Bu başarının ardından gelen süreç 1420 yılında Troya Anlaşması'yla doruğa çıktı. Henry, Fransa Kralı 6. Charles'ın kızı Valois'lı Catherine ile evlendi ve anlaşmaya göre yaşlanan ve akıl sağlığı yerinde olmayan Charles öldüğünde Henry'nin Fransa kralı olması vaat edildi. 3. Edward'ın İngiltere ve Fransa'yı tek bir hanedan altında birleştirme hedefi, tarihte belki de hiç olmadığı kadar yakına gelmişti. Fakat hanedan tarihinin döngüleri burada da kendini gösterdi. 5. Henry, 1422 yılında yalnızca 35 yaşındayken öldü. Ölümünün büyük olasılıkla dizanteri kaynaklı, şiddetli ishale yol açan bir bağırsak hastalığıyla ilişkili olduğu düşünülüyordu. Bu erken ölüm daha önce Kara Prens'in ölümünü hatırlatan bir tablo oluşturdu ve yine bir çocuğun tahta çıktığı azınlık yönetimi dönemini başlattı. Bu kez tahta geçen yalnızca 9 aylık bir bebekti. 6. Henry. Daha önce 2. Richard'da görüldüğü gibi o da etkisiz bir hükümdar olacaktı. Yönetimi, kuzenlerinin ve John of Gaunt'un 3. eşi Catherine Swynford'dan gelen soyuyla bağlantılı Beaufort'lar gibi aşırı güçlü aristokratların ağırlığı altında kaldı. Bu yıllarda İngiltere'nin Fransa'daki savaş çabaları keskin biçimde geriledi ve süreç 1453 yılında 100 yıl savaşlarının fiilen sona ermesiyle sonuçlandı. Kıtadaki nihai yenilgi haberi Henry'e ulaştığında kral ağır bir psikolojik çöküş yaşadı. 1453 yazından 1454 sonuna kadar yaklaşık 1,5 yıl boyunca katatonik bir halde kaldı. Krallık felakete sürüklenirken 3. Edward'ın büyük torunu olan York Dükü Richard'a verilen destek hızla arttı. Çok geçmeden çatışma başladı. 1455 yılında patlak veren Savaşlar dizisi, Lancaster hanedanının armasındaki kırmızı gül ile York hanedanının armasındaki beyaz gül üzerinden Güller Savaşı adıyla anıldı. Çatışmaların başlamasında 6. Henry'nin kısmen iyileşmesinin beklenmedik bir rolü oldu. Henry toparlanınca Beaufort'lar ve çevresindeki grup zayıf kral üzerindeki etkilerini yeniden kurabildi. Buna karşılık York yanlıları da harekete geçti. Savaşın ilk evresi kısa sürdü ve York tarafı 22 Mayıs 1455 tarihinde St. Albans'ta yapılan ilk savaşta belirgin bir zafer kazandı. Ardından York Dükü Richard, Lord Koruyucu olarak atandı ve hükümetin fiili başına geçti. Fakat Beaufort'lar ve kralın eşi Anjou'lu Margaret bu durumu kabullenmedi. 1459 yılında savaş yeniden başladı. Richard, zamanla tahtı bizzat talep etmesi gerektiğini daha açık biçimde görmeye başladı. Ancak bunu gerçekleştiremeden 30 Aralık 1460 tarihinde Wakefield Savaşı'nda öldürüldü. Bu noktadan sonra liderlik oğlu Edward'a geçti. 1461 yılının ilk aylarında bir dizi çarpıcı zafer kazandı ve aynı yıl taç giyerek 4. Edward oldu. Böylece York hanedanı yeni yönetici hanedan olarak kurulmuştu. 1470 yılında Edward'ı devirip Henry'yi yeniden tahta çıkarmaya yönelik yeni bir girişim gerçekleşti. Ancak 1471 yılında başarısız oldu. Aynı yıl Henry ve oğlu Westminster'lı Edward öldürüldü ve böylece Yorkist hükümdara yönelik Lancastrian tehdit sona erdi. York hanedanı 4. Edward'ın 1483 yılında erken ölümüyle sarsıldı.
Ölüm nedeni bilinmiyordu. Olası ihtimaller arasında tifo ya da zatürre anılıyordu. Geride 2 genç oğul bıraktı ve bunlardan biri hemen 5. Edward olarak kral ilan edildi. Fakat Edward'ın amcası Gloucester Dükü Richard'ın hamleleri hanedanın geleceğini alt üst etti. Gloucester Dükü Richard, yeğeni için naip olarak görevlendirildi ve kısa sürede tahtı kendisi için güvence altına almaya yöneldi. 5. Edward ve kardeşi Londra Kulesi'nde gözetim altına alındı. Ardından bir daha görülmediler. Richard kendisini 3. Richard ilan etti. Ancak bu olay Britanya ve Fransa'da sürgünde yaşayan Galli bir soylu için beklenmedik bir fırsat yarattı. Henry Tudor. Henry'nin taht iddiası annesi Margaret Beaufort üzerinden geliyordu. Ancak bu gerekçe zayıftı. Çünkü Beaufort çocukları evlilik dışı doğmuş, yalnızca John of Gaunt'un yaşamının sonlarına doğru meşrulaştırılmıştı ve taht üzerindeki hakları tartışmalıydı. Ayrıca Henry, baba tarafından büyük ölçüde Galli bir kökene sahipti. Buna rağmen 1485 yılında küçük bir orduyla Galler'e geçti. Ardından İngiltere'ye ilerledi ve Bosworth Field'da 3. Richard'ı yenerek onun ölümüne yol açtı. Henry, 7. Henry olarak tahta çıktı ve Tudor hanedanını başlattı. Tahttan indirme girişimleriyle karşılaştı. Ancak bunları atlattı. Güller Savaşı'nı fiilen sona erdirmek için York ve Lancaster çizgilerini teorik olarak birleştiren bir evlilik yaptı ve 4. Edward'ın kızı Yorklu Elizabeth ile evlendi. 1509 yılında 7. Henry öldüğünde hayatta kalan en büyük oğlu tahta geçti. 8. Henry. 8. Henry, İngiltere tarihinin en tartışmalı hükümdarlarından biri olarak anılır. Buna rağmen uzun saltanatının ilk yarısında ne kadar popüler olduğunun çoğu zaman gözden kaçtığı olur. Aragonlu Catherine ile evliliği karşılıklı saygıya dayanıyordu ve ilk yıllarda Henry sonradan anılacağı türden bir tiran değildi. Babasının sert ve kuşkulu döneminden sonra tahta çıkışı sevinçle karşılandı. 7. Henry zeki ve başarılı bir hükümdardı. Ancak halkın hayranlığını kazanan bir kral olarak görülmezdi. Asıl hedefi, yeni hanedana yönelik direnci bastırmak ve mali yapıyı sağlamlaştırmaktı. 8. Henry ise gençti, atletikti ve Fransızlarla savaşı yeniden başlatma konusunda kararlıydı. Fakat yıllar geçtikçe denge değişti. 1520'lere gelindiğinde Catherine'den yalnızca sağlıklı bir kız çocuğu olmuştu. Hanedanın devamı için meşru bir erkek varis yoktu. Bu süreçte Henry, Anne Boleyn ile ilişkiye girdi ve kısa süre içinde Catherine'den boşanıp Anne ile evlenme fikrine takıntılı hale geldi. Anne'in ona aradığı erkek varisi vereceğine inanıyordu. Sonunda Henry, boşanmayı elde edebilmek için Roma Katolik Kilisesi'nden kopmak zorunda kaldı ve yönetiminde Protestan bir grubun etkisi belirginleşti. Ancak Henry'nin kendisi Protestan değildi. Anne'in kısa sürede erkek varis doğuramaması, Henry'nin daha sert yönlerini açığa çıkardı. 1540'lara gelene kadar 4 kez daha evlendi. Bu süreçte 6 çocuğu içinden yalnızca biri, Jane Seymour, ona istediği oğlu verdi. Bu arada Henry farklı bir tiran figürüne dönüşmüştü. Dini değişimleri başlattıktan sonra ülkedeki manastırları ve dini kurumları dağıttı. Bu karar hazinesine büyük bir servet kazandırdı. Ancak bu servet 1540'larda Fransızlara karşı başlatılan ve neredeyse hiçbir sonuç doğurmayan yeni bir savaşta hızla harcandı. Henry Ocak 1547'de öldüğünde bu ölüm birçok kişi için bir rahatlama anlamına gelmiş olmalıydı. Özellikle Seymour ailesi için yeni hükümdarla birlikte saraydaki güçleri artacaktı. Tahta geçen hükümdar, Henry'nin Jane Seymour'dan olan oğlu Edward'tı. Kendi adına hükmetmek için çok genç yaşta kral oldu. Protestan kanat, Henry'nin dini değişikliklerine karşı çıktığı dönemlerde güç kaybetmiş olsa da kısa sürede sarayda yeniden ağırlık kazandı. 1550'ye gelindiğinde daha kapsamlı bir Protestan reformu ortaya çıktı ve bu çizgi Kalvinizme yakın bir sadeliğe doğru yöneldi. 1549 yılında yayımlanan ilk ortak dua kitabıyla birlikte Latince ayinin yerini İngilizce bir ayin düzeni almaya başladı. Edward ergenliğe yaklaşırken ateşli Protestan inançlarını açık biçimde benimsediği görülüyordu.
8. Henry dönemindeki yarım adımlı yönelim, Edward döneminde daha belirgin hale geldi. Ancak Edward 1553 yılında ağır bir hastalığa yakalandı ve o yaz büyük olasılıkla tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölüm İngiltere'de yeni bir kırılma yarattı. Tahta 8. Henry'nin ilk evliliğinden olan kızı Mary geçti. Böylece yüzyıllar önce anarşi döneminde yalnızca tahta talip olan Matilda'nın aksine İngiltere'nin ilk tam kraliçesi ortaya çıktı. 1. Mary, Kanlı Mary adıyla anıldı ve ülkeyi Katolik inancına geri döndürmekte kararlıydı. Bu programın parçası olarak yüzlerce Protestan kazıkta yakıldı. O dönemde İngiltere nüfusunun büyük kısmı hala Katolikti ve Mary hastalıktan ölmemiş olsaydı Protestanlık ülkede bastırılmış olabilirdi. Mary 1558 yılında rahim kanserinden öldü. Böylece tahta 8. Henry'nin hayatta kalan son meşru çocuğu geçti. Anne Boleyn'den doğduğunda babasını hayal kırıklığına uğratan kızı Elizabeth. 1. Elizabeth'in saltanatı paradokslarla dolu bir dönemdi. 45 yıl hüküm sürdü ve daha sonra özellikle 19. yüzyıl tarihçileri tarafından Britanya İmparatorluğu'nun yolunu açan hükümdar olarak yüceltildi. Bu değerlendirmelerin bir kısmı doğruydu. Martin Frobisher, Humphrey Gilbert ve Francis Drake gibi isimler Elizabeth'in himayesi altında Atlantik'i keşfetti. Bazıları dünya çevresinde seferler gerçekleştirdi. Walter Raleigh, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri olacak bölgede ilk İngiliz kolonisini kurmaya çalıştı. İrlanda, yüzyıllar boyunca süren bağımsız Gal lordlarıyla mücadelelerin ardından kesin biçimde fethedildi. Ülkede Protestan reformu, Elizabeth'in orta yolu olarak bilinen daha ılımlı bir çizgiyle yerleşti. Anglikanizm kök salarken İngiltere, kendi döneminde dünyanın ilk gerçek anlamda küresel gücü sayılan İspanya'ya karşı uzun bir savaşı sürdürebildi. Hollanda Cumhuriyeti'nin İspanyol hakimiyetinden kurtulmasına yardım edildi ve İspanya'nın işgal girişimlerine karşı koyuldu. Bunların en ünlüsü 1588 yılında İspanyol Armadası'nın girişimiydi. Bütün bu sonuçlara rağmen Elizabeth özellikle güçlü bir hükümdar olarak tanımlanmadı. Kararları ertelemeye yatkındı ve bu tutumu günlük yönetimi yürüten özel konsey üyelerini sık sık zor durumda bırakıyordu. Ayrıca annesinin bebekliğinde babasının emriyle idam edilmiş olması onda karmaşık bir psikoloji bırakmıştı. Elizabeth hiç evlenmedi. Ancak varis baskısı nedeniyle 1560'lar ve 1570'lerde Fransa'dan ve İsveç'ten pek çok taliple görüştü. Sonunda bakire kraliçe 603 yılında öldüğünde Tudor soyundan gelen İskoç kuzeni James, 8. Henry'nin kızı Margaret Tudor'un İskoç kralı 4. James'la yaptığı evlilik üzerinden meşru bir varisti. James bir yüzyıl önce tahta geçmek için güneye yürüdüğünde Tudor hanedanı 118 yıl sonra sona ermişti. Stuart hanedanı İngiltere'de iktidara yükselmiş ve daha önce fetihle denenmiş bir birleşmeyi savaşla değil evlilik ve soy bağlarının basit sonuçlarıyla sağlamıştı. 1. James'in saltanatı İngiliz ya da Britanya tarihinin en başarılı dönemlerinden biri olarak görülür. Deniz aşırı sömürge imparatorluğunun sağlam temelleri onun döneminde atıldı. Kuzey Amerika'daki ilk kalıcı İngiliz kolonisi 607 yılında Virginia'daki Jamestown'da kuruldu. 13 yıl sonra Mayflower New England'a ulaştı. 625 yılında saltanatının sonlarına doğru Karayipler'deki ilk İngiliz kolonileri küçük adalardan bazılarında kurulmaya başlandı. James'in dönemi İrlanda içinde uzun vadeli sonuçlar doğurdu. Ulster'deki yerleşim programı kapsamında binlerce İskoç yerleşimci kuzeye yönlendirildi ve bu gelişmenin etkileri günümüze kadar uzandı. Bununla birlikte James savurgan bir hükümdardı ve saray harcamalarında pervasız davranmıştı. Kayırmacılık da yaygındı. Bu miras, oğlu 1. Charles'ın karşılaşacağı zorluklara katkıda bulundu. Charles'ın sorunu yalnızca kötü bir mali tablo devralması değildi. Daha fazla kaynak arayışı içinde parlamentoyu devre dışı bırakarak yönetmek ve Britanya genelinde dini tekdüzeliği dayatmak gibi mutlakiyetçi hedefler de taşıyordu. Bu yönelim, 1215'te Magna Carta ile başlayan ve yüzyıllar boyunca gelişen anayasal evrimi tersine çevirmeye dönük bir çizgi anlamına geliyordu. Parlamento başta olmak üzere siyasi topluluk bunu kabul etmeye istekli değildi ve 1642 yılında İngiltere'de iç savaş patlak verdi. 1640'lara damga vuran İngiliz iç savaşları,
daha geniş bir çatışma dizisinin parçasıydı. Süreç 1630'ların sonlarında İskoçya'da başlamış, 1640 bir sonbaharından itibaren İrlanda'da büyük bir isyana da dönüşmüştü. Bu çatışmalar bütünü bugün Üç Krallık Savaşları olarak bilinir. Charles, bu karmaşayı yönetebilmek için sürekli bir tarafı diğerine karşı kullanmaya çalıştı. Hatta İrlanda Katolikleriyle ittifak kurma fikrini bile değerlendirdi. Sonunda İngiltere parlamentosundaki düşmanlarının karşısında askeri olarak yenilgiye uğradı. Ancak yenilgiden sonra dahi devam eden entrikaları ve hilekarlığı onu siyasi olarak daha da savunmasız bıraktı. Oliver Cromwell, liderliğindeki parlamenter hareketin radikal kanadı, Charles'ı yargıladı ve 30 Ocak 1649 tarihinde idam etti. Üstelik Cromwell'in çevresi onun yerine yeni bir kralın tahta geçmesini de kabul etmedi. Böylece 1649 ile 1660 arasında 11 yıllık kısa bir süre boyunca İngiltere monarşi olmaktan çıktı. 1653 ile 1658 arasında Cromwell, Lord Koruyucu unvanıyla ülkenin başında yer aldı ve İngiltere bir cumhuriyet yönetimi altında kaldı. 1688 yılında James'in kızı Mary'nin eşi olan Orange'lı William, İngiltere'ye gelip iktidarı devralmaya davet edildi. William geldi ve destekçileri James'i terk edince James Fransa'ya kaçtı. Ardından William ve Mary ortak hükümdarlar olarak tahta çıktı. 3. William ve 2. Mary olarak anıldılar. Bu geçişin temelini 1689 yılında yayımlanan Haklar Bildirgesi oluşturdu. Bildirge, tacın parlamentoya tek taraflı biçimde karar dayatamayacağını açıkça ortaya koyuyordu. Magna Carta, yüzyıllar önce toplumun belirli kesimlerinin devredilemez haklarını tanımlamaya başlamıştı. Haklar Bildirgesi ise İngiltere'de anayasal monarşiye geçişte belirleyici bir dönemeç oldu. Bunun sonucu olarak 18. yüzyılda parlamento, İngiltere ve Britanya'nın fiili yönetim merkezi haline geldi ve monarşinin siyasi ağırlığı geri çekilmeye başladı. Anayasal monarşinin 18. ve 19. yüzyıllarda modern demokrasiye dönüşmesi, yeni bir hanedan ve yeni bir devlet düzeni altında gerçekleşecekti. 18. yüzyılın başlarında bu yola iki gelişme kapı açtı. İlki 1707 yılında İngiltere ve İskoçya'yı tek bir devlet çatısı altında birleştiren birlik yasasının kabul edilmesiydi. 1. James 603'te Londra'ya geldiğinde iki ülkeyi aynı hükümdar altında toplamıştı. Ancak iki taç ve ayrı yönetimler varlığını sürdürmüştü. Birlik yasası bu düzeni değiştirerek daha birleşik bir Britanya devletinin kuruluşunu hızlandırdı. Daha sonraki bir birleşme yasasıyla 1801 yılında Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı ortaya çıktı. İkinci gelişme ise Stuart hanedanının sona erişiydi. İkinci Mary 1694'te, eşi ise 1702'de öldü. Bu, Mary'nin kız kardeşi Anne'in 1702'de tahta geçmesine yol açtı ve Anne, Stuart'ların son hükümdarı oldu. 17 hamileliğe rağmen tüm çocuklarını kaybetmişti. Bu nedenle Anne 1714 yılında öldüğünde Stuart'ların doğrudan soyu da sona erdi. Tahtın yeni sahibi Kuzey Almanya'daki Hanover elektörü George oldu. George'un annesi 1. James'in büyük torunuydu ve bu bağ üzerinden meşru bir halef sayılıyordu. 18. yüzyılda Britanya'nın küresel bir imparatorluk gücü olarak yükselişini denetleyecek hanedan, Hanover hanedanı olacaktı. Böylece monarşik İngiltere'nin eski biçimi geride kalıyordu. Parlamento, taç ve anayasal monarşiyle birlikte yeni bir Britanya şekilleniyordu. 10. yüzyılda Birleşik İngiltere Krallığı'nın ilk ortaya çıkışından 1707 yılında aktif birliğe kadar uzanan hanedanlık tarihinin çizgisi, Lancaster'da dahil edildiğinde 9'dan fazla hanedanı içine alan karmaşık bir anlatıya dönüşmüştü. York hanedanı Plantagenetlerden ayrı ele alınıyordu. Ayrıca 1066'da çok kısa süre hüküm süren Godwin hanedanı da bu tabloya dahildi. Bu hanedanların çoğu en azından baba hattı üzerinden İngiltere dışı köken taşıyordu. 11. yüzyıldaki Danimarka hanedanı, Danimarka kraliyet ailesinden gelmişti. Normandiya ve Plantagenet kökenleri Fransa'ya uzanıyordu. Tudor hanedanı erkek hattında Galler'le bağlantılıydı. Stuart'lar ise İskoçya'dan geliyordu. Şimdi ise İngiltere, Alman kökenli bir aile tarafından yönetilecekti.
Buna karşın kökenleri ne olursa olsun bu ailelerin her birinin özellikle anne hattı üzerinden İngiltere ile bağları bulunuyordu. Bu hanedanların her biri İngiltere'de büyük dönüşümlerin yaşandığı dönemlere tanıklık etti ve ülke 18. yüzyılda Orta Çağ monarşisinden anayasal monarşiye doğru ilerleyişini tamamlayabildi. Üstelik İngiltere ayakta kalmıştı. Danimarkalıların, İspanyolların ve başka güçlerin yüzyıllar boyunca İngiltere'yi kıtasal bir krallığa katma çabalarına rağmen ülke bağımsızlığını korudu. Bunun yanında Britanya adasının büyük bölümüne ve İrlanda'ya hakim oldu. 18. yüzyılda bu güç artmaya devam etti. 17. yüzyılın sonlarına doğru Londra'da merkantil hırslarla hareket eden ve deniz aşırı girişimlere yönelen bir sınıf oluşmuştu. Kuzey Amerika'da, Karayipler'de ve Hindistan'da koloniler kurulmuştu. Ardından 18. ve 19. yüzyıllarda Britanya İmparatorluğu dünyanın en büyük güçlerinden biri haline gelecek ve dünya tarihini değiştirecekti.